Ya şimdi bak. Şimdi şöyle bir şey var. Şehirli bir insan için bu hemen ilk böyle çok güzel, böyle bir ev, çok romantik, nefis gelen bir ev, tamam mı? Sonra ikinci günde kıvranmaya başlayacağını biliyorum. Çünkü mesela şöyle bir şey var, hiç bilmeyen insan için söyleyeyim. Soba denen şey ne biliyor musun? Gece yakarsın, çok güzel, ay çok güzel, sesine bayılıyorum, odunun yanışı, kokusu, ışığı, ısısı, her şey çok güzel falan filan. Sonra uyursun, gece 3'te o söner, bir götün donmaya başlar. Dıtı koyacaksınız değil mi sonra? Neyse, dijital çekim olduğu için belki koymazsınız, ayrı. Öyle bir üşürsün ki onun karşılığı nedir biliyor musun? Gece 3'te kalkıp sobayı tekrar beslemen lazım. Gece 6'da tekrar kalkıp sobayı tekrar beslemen lazım. Sonra evde kimle yaşıyorsan bunun didişmesi başlayacak. Kim koyacak ona, kim koyacak? Kalorifer gibi değil, çıkıyor tatlı tatlı yanıyor, ediyor bilmem ne. Sen hiç karışıyor, düğmeye basıyorsun yanıyor, düğmeye basıyorsun kapanıyor falan durumu var. Ama bu tabii şöyle bir şey, şehirli bir kafayla bunu düşünürsen böyle. Böyle bir yerde sürekli yaşama, yani bir hafta 10 gün kalırsın. Çok da güzel vakit geçirirsin. Harikadır çünkü seni koparır oradan. Şehirden koparır, telefondan koparır, internetten koparır, her şeyden koparır. Mutlu mesut güzel vakit geçirirsin. Bu bir tatildir, evet. Sürekli yaşayacaksan şehirli gibi yaşamaman lazım. O zaman bak orada balta var. Odunu nasıl keseceğini de öğreneceksin, nasıl ikiye böleceğini, işte burada problem çıktığında ne yapacaksın, nasıl ısınacaksın, nasıl üşüyeceksin bilmem ne. Hayatını yavaşlatman gerekecek ve buna göre yaşayacaksın. O ayrı bir tercih. Ben öyle de yaşayabilirim bir yandan ama şimdi değil. Şu anda buna hazır değilim ama belki bir 10 sene sonra, 20 sene sonra buna geçebilirim böyle bir hayata. Ki yani mesela bu mutluluk veya mutsuzluk da değil çünkü 500 sene önce veya 100 sene önce zaten böyle yaşıyorduk. O zaman insanlar mutsuz muydu? Hayır. İnternet yokken mutsuz muyduk? Hayır. Bir şekilde. O tamamen senin bakış açınla, hayat anlayışınla ilgili bir şey. Baktığın yönü değiştirmek, hayat tarzını değiştirmekle ilgili bir şey. Biraz yavaşlarsan belki çok daha mutlu. Belki değil, eminim çok daha mutlu olacağız. Çünkü çok şey bilmek her zaman insanı mutlu etmiyor. Çok farkında olmak aslında çok üzücü bir şey. Çünkü herkesin, her şeyin dertlerine ortak oluyorsun. Gidip işte Kongo'da katliam yapıldı, ona da üzülüyorsun. New York'ta, işte Londra'da apartman yandı, ona da üzülüyorsun. Güneydoğu'da terör var, ona da üzülüyorsun. Aşağıda komşunu bıçaklamışlar, ona da üzülüyorsun falan filan. Her şey sana dert olmaya başlıyor. O kadar bilmek hem iyi bir şey hem kötü bir şey. O dengeyi senin kurman lazım.